Evet, virüsler arkadaşlar canlı mıdır, cansız mıdır sorusuyla başlayalım. Virüsler arkadaşlar gerçek bir canlı değiller. Biz bunlara hücresi olmayan canlılar diyoruz. Çünkü bazı özellikleri bunların canlılara, bazı özellikleri bunların arkadaşlar cansızlara benziyor. Onun için biz virüsleri canlıların sınıflandırılmasında herhangi bir aleme dahil etmiyoruz. Ayrıca ele alıyoruz arkadaşlar. Virüsler bütün canlıların sahip olduğu ortak özelliklerin birçoğuna sahip olmayan varlıklardır. Genel yapılarına baktığımız zaman bakın sadece bir protein kılıf yani kapsit dediğimiz bir protein kılıfa sahipler. Biraz sonra şeklini göreceksiniz. Ve bunun içinde arkadaşlar sadece genetik materyal adını verdiğimiz DNA'sı bakın veya RNA'sı vardır. Normalde diğer bütün canlı hücrelerde hem DNA hem RNA bakın beraber bulunurken virüslerde ya DNA vardır arkadaşlar ya RNA vardır. İkisi beraber ne yapmaz? Bulunmaz arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz bir virüs. Bir sürü virüs çeşidi var arkadaşlar. Kendi konakçısına göre farklı şekiller alıyorlar. İlerleyen kısımda onları da görmüş olacaksınız. Bakın burada mesela bir tane bakteriyofaj var. Ne demek bakteriyofaj biliyor musunuz? Kendisine çoğalmak için bakteriyi kullanan virüse biz arkadaşlar bakteriyofaj. İşte bakın demin söylemiş olduğum kafa kısmındaki kapsit yani protein kılıf bakın şu kılıf arkadaşlar. Şu kırmızıya boyadığım yer bakın protein kılıf kısmı oluyor. Şu içerideki bakın yönetici moleküldür arkadaşlar. Bunlar da DNA'dır bakın. Genom olarak adlandırılıyor. Şu kısmı bakın kuyruk kısmı. Şunlar da arkadaşlar bakın kuyruk uçları. Bunların uçlarında sadece konakçısının geleceği hücrenin zarını, çeperini delmeye yarayan enzimler var arkadaşlar. Normalde bunların enzim sistemleri yok. Sadece bu kuyruk uçlarında ne varmış? Delici enzimler varmış arkadaşlar. Tamam mı? Evet, yukarıya bakalım. Virüslerin genel özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi virüsler hücresel yapı göstermiyorlar. Oraya hücresel yazar mısınız siz de? Yani gerçek bir hücreleri yoktur arkadaşlar. Hücresel yapı göstermezler. Bundan dolayı hücrelerinin hücresi olmadığı için hücre zarı, sitoplazması ve organelleri arkadaşlar yoktur kesinlikle. Zaten sitoplazması ve organelleri olmadığı için arkadaşlar bunun kendine ait metabolik enzim üretecek sistemleri de yoktur. İşte bundan dolayı biz virüsleri arkadaşlar kolay kolay öldüremiyoruz. Çünkü enzimleri olmadığı için enzimlerini inhibe edip öldürebilecek olsak bakteriler gibi kurtulabiliriz. Ama bunların enzimleri olmadığı için arkadaşlar biz bunları öldüremiyoruz ve bunlar herhangi bir canlı hücre içine girdikleri zaman zaten canlılık özelliği göstermeye başlıyorlar. Hücrenin dışında bunlar arkadaşlar yaşayan ölü gibiler ama ölü değiller, her an canlanabiliyorlar. Yani bu şekilde kendilerini çok uzun süre, yıllarca mesela 100 yıl bile koruyabiliyorlar dış ortamda. İşte bunun için arkadaşlar virüsler zorunlu parazittirler. Yani bir canlı hücre bulmadıkları sürece ne yapamazlar? Canlılık özelliği gösterip çoğalamaz, nesillerini devam ettiremezler. Yani soylarını artıracak hamlede bulunamazlar. Ama varlıkları ne yapabilirler? Sürdürebilirler. Kolay kolay ölmezler. DNA veya RNA'larını hangisi varsa eğer onu etkileyecek herhangi bir dış faktör almadıkları sürece arkadaşlar yaşamları ne yapmaz? Sona ermez diyoruz. Tamam mı? Yani sadece canlı bir hücre buldukları zaman burada bakın çoğalabiliyorlar. İşte bu özellik bunların arkadaşlar canlılara benzeyen bir özelliğidir. Kim gibi? Protein kılıf bulundurma gibi bakın. Bu da yine canlılık bir canlılık özelliğidir. Çünkü proteine sahip olmak da bunların yine canlılara benzeyen yanlarındandır. Ve genoma bakın sahip olmaları arkadaşlar. DNA ya da RNA'ya bakın sahip olmaları yine bunların canlılara benzeyen yanlarındandır. Bakın bakteriyofaj deyince aklınıza sakın arkadaşlar bakteri gelmesin bakın. Bakteriyofaj bir virüstür arkadaşlar. Kendisine bakteriyi kullanan çoğalmak için virüse biz bakteriyofaj adını veriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bakın faj bakın fagositoz yeme olayı bakın düşünebilirsiniz. Bu şekilde bakteri içine girerek bakteriyi ne yapıyor arkadaşlar? Tabiri caizse yemiş oluyor arkadaşlar. Bitirmiş oluyor. Çünkü olay sonunda bakteriyi patlatıp oradan bir sürü virüs piyasaya yayılacak. Biraz sonra göreceksiniz. Tüm canlıların gerçekleştirebildiği temel metabolik olayları gerçekleştiremiyorlar. Beslenemiyorlar. Protein sentezleyemiyorlar. ATP üretemiyorlar ve büyüyemiyorlar arkadaşlar.
Yani demin bahsetmiştim. Yaşayan bir ölü gibi arkadaşlar bunlar ama canlılara benzeyen yanları da bakın yok değil. Tek çeşit yani DNA ya da RNA bakın demiştik nükleik asitlere. Bunlarda ya DNA vardır arkadaşlar ya da ne yapıyor? RNA bulunuyor sadece. Tamam mı? Ve bunlar da genetik materyal yani biz buna genom demiştik. Bazılarında DNA bazılarında bakın RNA olduğunu tekrar burada ifade etmişiz zaten. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı virüslerle ilgili? Soracağınız herhangi bir soru var mı arkadaşlar? Yok hocam. Tamam, devam ediyorum. Notunuzdan takip edebiliyorsunuz, boşlukları doldurabiliyorsunuz değil mi? İçerdikleri nükleik asit çeşitine göre o zaman biz buna ya DNA virüsü ya da RNA virüsü adını veriyoruz arkadaşlar. Genelde bazı hayvansal virüsler ile bakterileri kullanan bakteriyofajlarda DNA içerdikleri için DNA virüsleri olarak adlandırılıyor. Bitkisel virüsler ise arkadaşlar ve bazı nadir hayvanlarda ise biz RNA olduğu için bunlara da biz RNA virüsü adını vermekteyiz. Bakterilerde çoğalan virüslere biraz önce ne demiştik arkadaşlar bakın? Bakteriyofaj demiştik. Onun için buraya ne diyelim? Bakteriyofaj adı verilir. Kısaca buna faj da diyenler olabiliyor arkadaşlar sorularda falan. Karşınıza çıkarsa sadece faj derse bunun bakteriyofajın kısaltılmış hali olduğunu da unutmayalım. Oldu mu? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Covid-19 hangisine giriyor? Covid-19 ayrı bir virüs çeşidi. O daha yeni keşfedildi. Bu virüsler zaten bilinen virüslerdi. En son Covid-19 ile ilgili de bir şeyler söyleyelim. Tamam mı? Tamam. Evet. Bakteride çoğalan virüsleri biz arkadaşlar bakteriyofaj adını veriyoruz. Bakın burada gördüğünüz bakterinin virüsün arkadaşlar kafa bölgesi protein kılıf demiştik. Bakın içeride DNA'sı var. Genom diye geçen kısmı var. Boyun bölgesi var. Kuyruk bölgesi var arkadaşlar ve uzantıları var görüyorsun. İşte uzantıların uçlarında sadece konakçısının içine girmeye yarayan delici enzimleri vardır arkadaşlar. Tamam mı? Yapılarında enzim olarak sadece konak hücre zarını eritmeye yarayan, biraz önce göstermiş olduğum enzimlerden bahsediyoruz. Eritmeye yarayan arkadaşlar sindirim enzimleri veya delici enzimler vardır diyebiliriz buraya. Sindirim enzimleri vardır. Bakın şunlar farklı farklı arkadaşlar virüs çeşitleri görüyorsunuz. Hepsinin şekli şemali farklı oluyor ve konakçısını arkadaşlar tanıyor. Konakçısına özgü oluyor. Yani her virüs her yerde çoğalamıyor arkadaşlar. Mesela Covid'den bahsetmiştik biraz önce. Covid virüsleri daha çok bizim hangi organımızda çoğalabiliyorlar? Akciğerimizde. Onun için akciğerleri bitiriyorlar ve bu şekilde solunum sistemini göçerterek ne yapıyorlar? Ölüme yol açıyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Hücre dışı ortamda bunlar arkadaşlar demiştim ya biraz önce yaşayan ölü gibiler diye. Biz bu durumu arkadaşlar kristalize olma veya kristalleşme adını veriyoruz. Kristalize olurlar. Yani uzun süre bu şekilde herhangi bir canlılık özelliği göstermeden hani dondurulmuş canlılar oluyorlar ya yani kendini donduruyor işte benim şu kadar yıl sonra uyandığını falan deyip de para verenler var hatta haberlere falan çıkmıştı. İşte o halde bakın arkadaşlar virüsler çok uzun yıllar beklemeye kendilerini alabiliyorlar. Bir virüs çeşidi sadece belli hücrelerde çoğalabiliyor. Yani konakçısına özgü olduğu için her yerde çoğalamıyor. Bazı virüsler sadece bir çeşit konakçıda çoğalırken bazılarının birden fazla konakçısı da olabiliyor. Mesela insanda sarı humma virüsü arkadaşlar karaciğerimizde çoğalarak karaciğer hücrelerimize zarar veriyor. AIDS virüsü T lenfosit hücrelerimizde çoğalıyor. T lenfosit arkadaşlar bir akyuvar çeşidi. Yani bizim bağışıklığımızı arkadaşlar AIDS virüsü ne yapıyor? Yok ediyor. Bağışıklığımız azaldığı için herhangi bir hastalıktan dolayı birey ne yapıyor arkadaşlar? Çok kolayca ölebiliyor. Yani AIDS virüsü öldürmemiş ama bağışıklığımızı iyice zayıflattığı için birey dıştan gelen herhangi bir normal bireyin geçirebileceği hastalık karşısında bile hassasiyetini kaybederek ne yapıyor? Bundan dolayı mesela zatürreden dolayı ölebiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Çocuk felci, kuduz virüsü ise arkadaşlar beyin ve omurilikte çoğalıyor. Hatta eski Türk filmlerinde arkadaşlar kuduran köpekler köyde ağanın çocuğunu ısırır.
A çok gaddar, zalim bir adamdır. Çocuğu çok parası olmasına rağmen çocuğunu kurtaramaz. Çocuğu kudurarak ölür falan. Filmlerine belki bakmışsınızdır arkadaşlar. Bakın bu ne yapıyor? Beyin ve omurilikte tahribata yol açıyor ve arkadaşlar öldürücü boyutlara ulaşabiliyor. Kuduz virüsü aynı zamanda bakın hayvanlarda da çoğalabiliyor. Zaten hayvanlardan ne yapıyor? Isırmayla arkadaşlar insana geçebiliyor. Virüsler konak hücresini bu hücrelerin dışındaki arkadaşlar özgül proteinleri sayesinde tanıyorlar. Yani tanıma işini yaparken arkadaşlar özgül proteinlerine dokunuyor. Bu şekilde anahtar kilit uyumu göstererek arkadaşlar içeriye sızmak için delici enzimlerini faaliyete sokabiliyor arkadaşlar. Virüsler bitkiler, hayvanlar ve insanlarda bu şekilde hastalıklara sebebiyet verebiliyorlar. Yani sadece insanlara değil arkadaşlar, tüm canlılara virüsler bu şekilde zarar verebiliyorlar. Tabii enzim sistemleri olmadığı için arkadaşlar bunlar antibiyotiklerden etkilenmiyorlar. Yani biz bakterilerin bakın enzimleri vardır. Onları biz kolayca enzimlerini inhibe ederek öldürebiliyoruz. Fakat virüsler arkadaşlar enzim sistemleri olmadığı için antibiyotikler ne yapmıyor burada? İşe yaramıyor artık. Virüs enfeksiyonuna uğramak ne demek arkadaşlar? Virüs kapmak yani. Uğramış olan bir hücre komşu hücreleri uyarmak için özel uyarıcı kimyasal maddeler üretebiliyor. Yani diyor komşu hücreye bir sinyal çakıyor eğer bağışıklığı kuvvetli bir canlıysa. Ne yapıyor? Komşu diyor bak bu virüs bana girdi, beni etkiledi, sana da zarar vermesin diye arkadaşlar protein yapılı interferonu salgılıyor. İnterferon ne yapıyor arkadaşlar? İnterferon komşu hücreleri arkadaşlar uyarıp onların da aynı virüsten zarar görmesini engelliyor. Bu şekilde bağışıklık devreye girmiş oluyor. İnterferonla uyarılan hücreler virüs enfeksiyonlarına karşı bazı antimikrobiyal maddeler üretiyorlar ve bu şekilde kendilerini korumaya alıyorlar. Bakın şöyle arkadaşlar bunu düşünebiliriz. Şu bakın bir interferon olsun. Bakın ne olmuş? Komşu hücreler arkadaşlar bu üretilmiş. Bakın diğer hücreye ne yapılıyor? Gönderiliyor. Bakın diğer hücre arkadaşlar interferon sayesinde bakın. İnterferon bakın şu olsun. Şu bakın Y harfi interferon olsun. Şu da bakın arkadaşlar virüsün kuyruk kısmı olsun. Bakın şu bölge olsun. Ne yapıyor? Bakın normalde anahtar kilit uyumu gösteriyor arkadaşlar. Ama bakın burada dikkat edin. Şu Y harfi interferon demiştik. Bakın burada virüsün girmesini arkadaşlar ne yapıyor? İnterferon burada engellemiş. Gördünüz mü? Yani virüs kuyruk kısmını bakın ne yapamıyor? İnterferon yüzünden konakçısının zarına, çeperine bakın buraya değdiremiyor. Değdiremeyince arkadaşlar burayı delip şu genomunu içeriye gönderemiyor. Bu şekilde interferon üreten hücre interferon sayesinde diğer hücreyi uyarmış. Onun da aynı virüse karşı korunmasız hale gelmesine engel olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet, şöyle bir sorumuz var. Bakın bakalım sorumuza. HIV insanda AIDS hastalığına sebep olan bir virüstür diye bilgi verilmiş. Bu hastalığın tedavisinde güçlüklerle karşılaşmamıza bu virüsün 1, 2, 3 özelliklerinin hangileri sebep olabilir demiş arkadaşlar. Ne dersiniz? Edirne. Edirne diyorsunuz. Mutasyon hızının yüksek olması, değil mi arkadaşlar? Bakın güçlüklerle karşılanması diyor. Karşılaşılması diyor arkadaşlar. Bunlar mutasyon hızı çok yüksek olduğu için kendine devamlı kamuflaj yapıyorlar, fark ettirmiyorlar. Bağımsız yaşam döngüsünün olmaması. Arkadaşlar bu virüs için olumsuz bir faktör. Olumlu bir şey değil. Tek başına bakın çoğalamıyor. İlla bir canlı varlığa ihtiyacı olması bunun olumsuz bakın tarafıdır. Virüsler için bu olumlu bir şey değil. Ama çoğalmak için bağışıklık hücrelerimizi kullanması arkadaşlar. Bağışıklığımızın bakın yok edilmesi anlamına geliyor. İşte bu tedavinin güçlüklerle karşılaşılmasında arkadaşlar etken bir faktör olarak karşımıza çıkmış oluyor. Onun için cevabımız 1 ve 3 olarak bulunuyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı sorun cevabı? Evet. Evet Diyoruz. Virüsler bazı özellikleriyle canlılara benziyorlardı. Bazı özellikleriyle arkadaşlar cansızlara benziyor demiştim en başta. Bunları bu şekilde kriterlendirmiş olalım, maddeleştirmiş olalım. Canlılara benzeyen yanları arkadaşlar enzim bulundurmaları,
kuyruk bölgesinde azıcık enzimleri vardı ya. İşte bu bunların canlılara benzeyen yanı. Ve bunu gerektiğinde kullanmaları. Nükleik asit ve protein bulundurmaları. Bakın ya DNA ya RNA bulunduruyorlardı ve kafalarında protein kılıf vardı. İşte bu da yine canlılara benzeyen yanlarındandır. Ve hücre içinde çoğalmaları olayı, ki biraz sonra bu olayı da ele alacağız. Nasıl çoğaldıklarını göreceksiniz arkadaşlar. Bu üç faktör arkadaşlar bunların canlılara benzeyen yanlarıdır. Cansızlara benzeyen yanlarına bakacak olursak hücre dışında bunlar ne yapıyorlardı? Kristalize oluyorlardı. Yani yaşayan bir ölü gibi arkadaşlar uzun süre hareketsiz bir tarzda ne yapabiliyorlardı? Kendilerine canlı bir hücre bulana kadar bu şekilde varlıklarını sürdürebiliyorlardı. Enzim üretme mekanizmalarının olmaması, sitoplazma ve organel bulundurmamaları, ATP üretememeleri, beslenme gibi temel metabolik olayları meydana getirememeleri arkadaşlar. İşte bunlar da virüslerin arkadaşlar cansızlara benzeyen yanlarındandır. Virüslerin konağa girme ve çoğalma mekanizması arkadaşlar virüs tipine göre farklılık gösterebiliyor. Eğer konak hücrenin ölümüyle biz buna lizis diyoruz arkadaşlar. Çoğalıyor, sonlanıyorsa bir çoğalma döngüsü biz buna arkadaşlar litik yani öldürücü döngü adını veriyoruz. Yani virüs girmiş olduğu hücreyi en son ne yapıyor? Öldürüp arkadaşlar bu şekilde dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakterilerde çoğalabilen T2 virüsüne ait litik döngüyü şimdi ele almaya başlıyoruz hep beraber. Bakın ilk önce şu gördüğünüz bakteriyofajlardan bir tanesi arkadaşlar ne yapmış? Bakteriye bakın yapışmış arkadaşlar. Bakın şurada enzimi var demiştik kuyruk bölgesinde. Burayı deliyor arkadaşlar. Bakın deliyor ve sadece içeriye şu gördüğünüz DNA'sını ajan olarak ne yapacak biraz sonra gönderecek. Virüslerin hayat devrinde ilk aşama bakterinin hücre zarına tutunması olayıdır. Tutunmuş bakın. Ve T2 virüsü bir bakteriyofaj olduğu için sadece bakterilere tutunur diye bakın ifade etmiş. Çünkü her virüsün konaklısı ne yapıyordu? Kendine özgü oluyordu arkadaşlar. Daha sonra bakın virüsler yapılarında hazır olarak bulunan enzimlerle konak hücrenin duvarını ve zarını bakın eritmiş arkadaşlar. İçeriye sadece DNA'sını, ajanını ne yapmış? Göndermiş. Bu ne yapıyor? Bu DNA'yı arkadaşlar esir alıyor. Parçalıyor. Diyor ki artık diyor yönetim benim elimde diyor. Her şeyiyle bana muhtaçsınız diyor. Ben ne dersem o olacak bu hücrede artık diyor. Ve arkadaşlar kendisine yeni protein kılıflar yaptırmak için öncelikle kendisini çoğaltmaya başlıyor. Buradaki her türlü şeyi kullanıyor. ATP'yi kullanıyor, enzimleri kullanıyor, amino asitleri kullanıyor, ribozomu kullanıyor. Ne varsa burada arkadaşlar hepsini kendi emelleri doğrultusunda kullanmaya başlıyor. Şu DNA'yı yok ederek. Evet, zarını eritip içeriye girdi. Genetik materyalini hücre içine bıraktı. Virüsün protein kılıfı ve diğer kısımları dışarıda kalır. Bakın sadece DNA'sı giriyor. Şu bölge tamamen arkadaşlar dışarıda kalıp yok olup gidiyor. Çünkü artık yenisini yaptıracak hücre içerisinde. Tamam mı? Bakınız hücre içine giren virüse ait genetik materyal genom bakterinin DNA'sını parçalamış arkadaşlar ve virüs DNA'sı kendine ait yeni bir sürü DNA'yı ne yapmış arkadaşlar bakın ürettirmeye başlamış. Dahası şu gördüğünüz bakın yeni protein kılıfları ürettiriyor. İçerideki enzimleri kullanarak, amino asitleri bakın kullanarak her şeyle arkadaşlar kendine yeni bir vücut meydana getirtiyor. Tamam mı? Hem DNA'lar çoğalıyor hem de arkadaşlar bu şekilde yeni protein kılıflarla bir sürü yeni virüsçük meydana getirilmeye başlıyor. Üretilen virüs yapılar birleştiriliyor ve yeni virüsler bu şekilde oluşturulmaya başlanıyor. Yapboz gibi arkadaşlar. Ve daha sonra hücre içinde bu şekilde aşırı çoğalan virüsler hücrenin artık basınçla çeperinin içten gelen baskıya dayanamayıp patlamasına yol açıyor. İşte biz buna lizis olayı diyoruz. Bu döngüye de bunun için litik döngü diyoruz arkadaşlar. Bakın şu bakteri artık ölüyor. İçerideki bir sürü virüs arkadaşlar yeni konakçılar bulmak üzere piyasaya ne yapıyorlar? Bu şekilde dağılıyorlar arkadaşlar. Onun için Covid'den ölenleri ne yapıyorlar? Kimseyi muhatap etmeden arkadaşlar direkt bakın toprağa kendileri özel bir ekip ne yapıyor şu an? Gömüyor arkadaşlar. O virüslerin orada kalması lazım. Piyasaya yayılmaması lazım. Yayılırsa bakın ne yapar arkadaşlar? Diğer insanlara, canlılara da bu şekilde geçmeyi başarır. Onları da Covid'lendirmiş olur diye özel ekiplerle şu an gömülüyorlar. Virüs genomunun konakçıya zarar vermeden çoğalmasını sağlayan döngümüz var arkadaşlar. Bu da virüs içeriye giriyor. Şu
bakteri DNA'sı vardı ya, halkasal DNA. Arkadaşlar onun yanına yanaşıyor. Diyor ki bak ben minnacığım diyor. Bir parçacığım sadece. Hadi bak diyor yapışalım beraber kanka olalım diyor. Dolayısıyla beraber diyor yaşar gideriz diyor. Senin de diyor çeşitliliğin artmış olur diyor. Bakın halkasal DNA'yı kandırıyor. Sen de diyor ne yapmış olursun benim sayemde? Çeşitlenmiş olursun diyor. Gen yapını kuvvetlendirmiş olursun diyor. Bu da halkasal DNA'ya sahip olan bakterinin işine geliyor arkadaşlar. Bu şekilde virüsün DNA'sını kendine bakın bu şekilde yapışmaya izin veriyor ve bu şekilde virüsle bakterinin DNA'sı arkadaşlar kanka olduktan sonra bir süre böyle beraberce yaşıyorlar ve çoğalıyorlar. Tabii gün geliyor tekrar buradaki virüs buradan çıkıp arkadaşlar ne yapabiliyor? Bu DNA'ya artık diyor litik döngü olmaya karar verdim seni parçalayacağım diyor. Tekrardan biraz önce anlattığımız merhaleler tekrar meydana gelip yine arkadaşlar bir sürü virüs oluşup hücreyi öldürerek dışarıya yeni virüsler çıkabiliyor. Yani şuradaki dostane olan döngünün adı lizogenik döngüdür arkadaşlar. Ama bu lizogenik döngü her an ne yapabiliyormuş? Litik döngüye arkadaşlar zaman gelince bakın litik döngüye dönüşebiliyormuş diyoruz. Demek ki virüsün çoğalmasında litik döngü var. Direkt olarak canlının, hücrenin ölümüne yol açarak bir sürü virüs piyasaya geliyor. Diğeri de bakın arkadaşlar yapışarak ne yapıyor? Lizogenik döngü şeklinde o bakterinin DNA'sıyla bakın beraber yaşayabiliyor. Belki COVID virüsü de arkadaşlar bu şekilde içimize girdikten sonra hani bazılarında bağışıklık kuvvetli oluyor falan filan diyoruz, geçirdik diyoruz ya. Belki de o virüs arkadaşlar bizim akciğer hücrelerimizde bu şekilde yapışarak arkadaşlar içeride beraber kanka oluyor. Bizim DNA'mızın bir köşesinde belki bizle beraber yaşamaya da başlıyor olabilir diye tahmin ediyorum. Evet şu soruya bakalım arkadaşlar. Kalıtım materyali RNA olan virüsler için hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakın bakalım ne dersiniz? Ceyhan mı? Ceyhan mı diyorsunuz? Ben Yani Edirne diyorum. işlemede kalıp olarak RNA kullanılır. Evet çünkü RNA'sı var arkadaşlar. Başka bir şansı yok zaten değil mi? Konak hücrenin nükleotidini kullanarak çoğalır. Dedik ki her şeyini kullanıyor arkadaşlar. Bakın nükleotidini, ribozomunu, amino asitini, enzimini her şeyini kullanıyorlar. Protein sentezi sırasında bulunduğu hücrenin hem amino asitlerini hem de ribozomlarını kullanır. Her şeyini kullandığına göre bakın bunları da kullanır arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız ne olmalıydı? Edirne olmalıydı diyoruz. Tamam mı? Evet şuna bakalım. Bir virüsün üreyebilmesi için hangilerinin gerçekleşmesi gerekir diyor. Ne dersiniz buna? 1 ve 2. Ben de Denizli diyorum. 1 ve 2 diyorsunuz ama virüslerin çoğalması için neye ihtiyaç vardı? Bunların enzimi yoktu, organelleri yoktu, sitoplazması yoktu. Canlı bir şeye ihtiyacı yok muydu arkadaşlar? O zaman ben buna besin versem, uygun besini hazırlasam, önüne koysam bu buradan faydalanabilir mi? Enzimi yok ki Hayır. faydalanamaz arkadaşlar. Değil mi? O zaman yalnız 2. DNA veya RNA'sını konak hücreye aktardığı zaman zaten olay bitmiş oluyor. İçerideki her şeyi ne yapıyor? Ele geçiriyor arkadaşlar. Oksijensiz ortam hazırlanması. Bu oksijensiz ortamda çoğalıyor. Öyle bir şey dedik mi arkadaşlar? Öyle bir şey de söylemedik. Hayır. O zaman cevap yalnız 2 olacak. Tamam mı? Diğer sorumuza bakalım. Altta bir sorumuz daha var. Hangisi virüslerin özelliklerinden değildir diyor. Ne dersiniz? Denizli. Denizli. Evet, mutasyona neden uğrayamasınlar değil mi? Hatta diyoruz ya COVID virüsleri durmadan mutasyona uğruyorlar, kendini farklılaştırıyorlar. Bir geçiren bir daha geçirmeye başlıyor falan filan değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla mutasyona Evet. uğramamak gibi bir lüksleri yok arkadaşlar. Zaten bu onların faydalarına DNA ya da RNA'nın yapısında değişiklik meydana gelmesi mutasyondur. Dolayısıyla bunu onlar da ne yapabilir arkadaşlar? Gerçekleştirebilir dışarıdaki etkenler sayesinde. Şuna bakın bakalım. Hangi canlı enzim sentezi yapamaz arkadaşlar?
E. Evet, virüsler arkadaşlar dedik ya kendi enzimlerini bile üretemiyorlar. Girdikleri konaklısındaki enzimleri kullanıyorlardı. Ama bakın şu diğer canlıların hepsi arkadaşlar virüs olmadığına göre enzim sistemlerini kendileri üretmek zorundadırlar arkadaşlar. Tamam mı? Şuna bakalım. Ne dersiniz? Antibiyotik Ben Ceyhan diyorum. vermemeleri. Efendim? Ceyhan dedim ben. Ceyhan mı? Enzim sistemlerinin olmaması, evet arkadaşlar bu etken bir faktör. Sitoplazmalarının olmaması. Arkadaşlar sitoplazması olmayınca enzimi de olmuyor. Doğru mu? O zaman bunlardan ne yapmıyor arkadaşlar? Etkilenmiyor bakın diye düşünebiliriz. Ama tek çeşit nükleik asit içermeleri olabilir mi? DNA ya da RNA içermeleri bunda etken midir arkadaşlar? Böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü DNA'sı var, RNA'sı da olsaydı bundan etkilenecekti diyebilir miyiz? Öyle bir şey söyleyemeyiz. Yani sitoplazmalarının olmaması zaten enzimlerinin de orada olsa bile çalışamaması anlamına geliyor. Bu ikisi arkadaşlar antibiyotikten etkilenmeme sebebi olabilir. Onun için cevap Bursa diyeceğiz. Tamam mı? Şu son sorumuzu yapalım. Tüm virüslerde ortaktır diyor arkadaşlar. C. 3 kesinlikle doğru. Ama selüloz çeper diyor. Sadece selüloz çeper mi var? Tüm virüsler sadece selüloz çeperi mi parçalıyorlar? Mesela bakteride selüloz çeper yok. Ne var onlarda? Doğru. Peptidoglikan var. Değil mi? Kalıtım maddesi DNA mı hepsinde? Hayır. Hayır. RNA'lar da vardı. RNA. Ama protein kılıf olmadan virüs olur mu? Olmaz. Hayır. Ancak hücre içinde çoğalma da yine arkadaşlar virüslerin Doğru. Yanlış. ortak özelliklerindendir diyoruz. Cevap onun için ne olması gerekiyor? 1 ve 4 C. olması gerekiyor diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Nasıl hocam? Dışında da çoğalmıyor muydu? Hayır, sadece içinde çoğalıyor dedik ya biraz önce. Yani canlı hücre bulmayınca dışarıda ne yapıyordu bunlar? Kristal halde bekliyorlardı. Ha, doğru. Tamam mı?